Medya Baronu'na hoş geldiniz. Yunanistan'ın yeni yapacağı alımların ardı arkasına yenisi gelmekte. Bugünse bir alımdan ziyade kiralamayla ön plana çıktılar. Alacakları fırkateynlerin ellerine geçmesinin uzun süreceğini görmeleri üzerine Fransa'dan idare etmesi için fırkateyn kiralayacaklar. İşte bu videomuzdaki konumuzsa kiralayacakları o 2 adet yepyeni Frem sınıfı fırkateyn. Peki bu fırkateynlerin özellikleri nelerdir? Kullandıkları süre boyunca bize problem çıkartır mı? Veya batırsak kiralık oldukları için ne gibi sıkıntılar olur? İncelemeye başlayalım. Avrupa Birliği'ne ödenek gelmesiyle bu paranın 10 milyar dolarlık bir kısmı Yunanistan'a kaldı. Yunan da durur mu bu parayı direkt zayıflayan silahlı kuvvetlerine yatırdı. Yeni uçaklar, gemiler, füzeler alacakları şeyler arasında. Ancak uçak ve füzelerden ziyade bir geminin teslim edilmesi çok daha uzun sürer. Bu yüzden Yunanistan yeni gemisini seçe dursun, Fransa hemen bir teklifle geldi. Dedi ki bak Türkiye sürekli sahada, sen bunları beklerken işi bitirecekler. Gel sana 2 son teknoloji gemi kiralayalım, karşılarında sağlam dur. Yunanistan'a da bu fikir mantıklı geldi ve şimdi 2 gemiyi bir süreliğine kiralayacaklar. Bunlar Fransa için özel olarak üretilen Frem sınıfı Alsace ve Lorraine gemileri. İkisinin de ana amacı aktif hava savunması. Şu anda tersanede üretim aşamasındalar ve biri 2021'de, diğeri ise 2022'de tersaneden çıkacaklar. Bir süreliğine Yunan donanmasına katılıp karşımızda bulunacaklar. Fransızlar da işi çözmüş. Aradaki gerilimi arttırıp Yunanlara bir sürü silah kafaladılar. Onlara verilen bütün parayı kendilerine geçirdiler. Ayrıca kiralama ayağına kendi personelini gemiye doldurup bölgedeki her hareketi de izlerlerse ki yapacaklar, her türlü kazançlılar. Güzel taktik. Neyse biz gelelim asıl konumuz olan kiralanacak Frem sınıfı fırkateynlere. Bu gemilerin gücünü ve yapısını anlamak için önce geçmişine bakmamız gerekli. Tarihleri geriye alalım. 2000'li yılların başında Fransa ve İtalya'nın ortak bir derdi vardı. Her iki deniz kuvvetinin çok sayıda gemisi hızla yaşlanmakta, çöp duruma gelmekteydi. Ellerindekiler 20-30 yıllık olmuştu. Bunu düzeltmek içinse çok yönlü fırkateyn projesi yani Frem sınıfı için Fransa'da çalışmalar başladı. İtalya baktı işine gelecek, ucuza yapacak mantıklar benzer, projenin içine atlayarak dahil oldu ve ortak hale geldi. Daha önce yaptıkları gibi güzel bir sonuç çıkabilirdi. Ancak her iki deniz kuvvetinin bu projeden farklı beklentileri vardı. İtalyanlar kendi gemilerinin geniş hava savunmasına sahip olmasını istedikleri için farklı radar ve silahlar koyarken, Fransa da kendine göre farklı radar ve silahlar koydu. Fransa'nınkiler bir tık daha ucuz. Yapılanların yarısı ise anti denizaltı gemisi iken diğer yarısı hava savunması için. Aynı model üzerinden evrildiler. Yapacakları göreve göre farklı sistemlere sahipler. Tabi Yunanistan'a verilecekler hava savunması üzerine olduğundan hava savunması için olanlara bakalım. Bu gemiler 142 metre boyunda, 20 metre genişliğinde ve 6000 ton ağırlığında. Büyük gaz türbinli kalbiyle saatte 50 km hızlara çıkabilir ve 11.000 km gidebilir. Bir fırkateynden ziyade destroyer yapısındalar, kim adına ne demek isterse. Silahlarına bakarsak ön tarafında 76 milim bir top var. İtalyanların aksine toplar savaşlarda pek kullanılmayacağı için pek önem vermemişler, standart tutulmuş. Hemen arkasındaysa geminin gücünün kalbi olan VLS hücrelerini görüyoruz. Modern savaşlar füzelerle döndüğü için maxlanıp 32 adet yapılmış. 16 olmak üzere görevleri farklı. Ön 16'lık Aster 15 dediğimiz kısa menzilli hava savunma füzeleriyle donatılmış. En az 32 füze alabilecek yapıda. Bu füzelerin 30 kilometre menzili ve 13 kilometrelikte bir vuruş irtifası var. Geneliyle insansız hava araçları ve füzeleri vurmak için. Yüksek irtifalarda uçan jetleri vurmakta güçlük çekerler. Bu füzelerle hava araçlarımızı hedef alamazlar. Arkadaki 16 VLS ise geminin asıl vurucu bölümü. A-70 denen bu özel bölüm Aster 30 ve Storm Shadow füzelerini taşıyabilmekte. Aster 30 deminki hava savunma füzesinin gelişmiş hali. 120 kilometre menzili ve 20 kilometrelikte bir vuruş irtifası var. Bizim için sorun olabilir. Bu gemi yakınımızda bir bölgeye gittiği takdirde sıkıntı olursa gemiyi vurmadan yakınına jetlerimizi yaklaştıramayız. 70 kilometre kadar yakınına girdikleri takdirde jetlerimizin vurulma ihtimali ortaya çıkar. Yine de bölge bize yakın olduğu için çaresine bakabiliriz. VLS Storm Shadow da alabiliyor dedik. Bu da uzun menzilli bir seyir füzesi. 550 kilometre menziliyle sahillerimize hava savunma sistemi koymadığımız takdirde problemli. O yüzden bu bölümden tek problem Aster 30 füzesi. Bir arkadaysa geminin diğer ana gücü olan Herakles radarı bulunmakta.
Kendisi geliştirilmiş bir 3 boyutlu arama radarı. 250 kilometreden hava araçlarını, 80 kilometreden de diğer gemileri tespit edebilir. Menzili ortalama olsa bile ana olayı aynı anda 400 hedef takip edebilmesi. Açık denizde problem olabilecek olsa da özellikle Ege'de çok adalı bir yapı olduğundan dolayı daha iyi organize olan öne geçecektir. Orta bölümde ise 8 adet Exocet gemi savar füzesi bulunmakta. İnternette Blok 3 egzoketler kullanıldığı yazılsa da Fransa bile Blok 3 seviyesine yeni geçmeye başladı. Yunanistan'a vereceği gemilerde muhtemelen eski yaklaşık 140 kilometre menzilli olanları kullanacaklardır. En modern, pahalı modeli vermezler. Bu da bizim için güzel bir haber. Tabii 8 gemi savarı yine de küçümsemeyelim. Son bölümde ise elektronik harp sistemleri ve torpidoları var. Bizi özellikle ilgilendiren elektronik harp bölümü. Geçenlerde Fransız istihbarat gemisinin S-400 radarlarını bozduğu haberini duymuşsunuzdur. Bu gemide de elektronik harp sistemi yeni yapıldığı için ileri seviyede kıyılarımıza yaklaşıp doğrudan karıştırma oluşturabilir. Tabi bizim de yeni yapılan Havasoş, Redet ya da sürekli kullandığımız Koral gibi sistemlerimizle buna karşılık verebiliriz. Elektronik harp kabiliyetimizin karşı durabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Geneliyle gemiler bu şekilde. Fransa 2 Frem'i birkaç yıllığına Yunanistan'a kiralamak konusunda anlaşmak üzere. Hatta belirtilene göre anlaştılar. Yıllığı 100 milyon euro civarı bir paraya kiralayacaklar. Destroyer gücünde bu iki geminin en büyük problemi gıcır gıcır olması, bölgede uzun süre kalabilmesi. Yunanistan'da göreve başladığı takdirde engelleyebilecek olsak da işimizi zorlaştıracaklardır. Sırf bize inat, Girit'in yakınlarına konuşlandırarak İHA'larımızın ve jetlerimizin hareketlerini kısıtlamaya çalışabilirler. Peki bir problem durumunda bu gemileri vurursak ne olur? Yunanistan'ın savaşa tam olarak hazır olmadığını biliyoruz. Hem ekonomileri hem de askeri yapısı bunu kaldıramaz. Ama olur da bir anda çok ters düşersek savaşta her şey mübahtır. Kendimizi korumak adına bu gemileri vurmamız gerekebilir. Fransa savaşa gidecek kadar bir sürtüşmenin olmayacağını bilerek bu gemileri kiralayacak olsa da verdiğine göre durumu göze alıyor demektir. Zaten kira bedelleri de sigorta misali buna göre yüksek seviyelerde. Ancak sadece 2 tane olduklarından koca Akdeniz'de veya Ege'de sadece küçük alanları tutabilirler. Geneliyle eylemlerimizi geniş çaplarda tuttuğumuz için pek bir sıkıntı olmaz. Hatta kiralamaları bizim için daha iyi çünkü kiraladıkları süre boyunca yaklaşık yarım milyar euroyu çöpe atacaklar. Yine Fransa gütmenin yolunu bulmuş diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir ki beğenileriniz bizim için değerli ve kanala abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.